Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün size ölümsüzlük ağacını arayan adamın hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Bilginin biri bir sohbette masala benzer bir olay anlatır. Dediğine göre Hindistan'da bir ağaç varmış. Kim o ağacın meyvesini yerse ne yaşlanır ne de ölürmüş. Padişahın biri bunu duyar ve bu ağacı ve meyveye aşık olur. İş bilir, güvenilir adamlarından birini ağacın meyvesini getirmek için Hindistan'a yollar. Adam ağacı bulmak için yıllarca Hindistan'ın her yerini gezer dolaşır. Meyveyi bulmak için şehir şehir gezer. Ne ada bırakır, ne dağ, ne ova bırakır, ne de çöl. Kime sorduysa bıyık altından gülerler ona. Allah aşkına, akıllı adam böyle bir şey arar mı? Kesinlikle deli bu adam derler. Kimileri döver onu, kimileri de ermiş gözüyle bakarlar ona. Adam yıllarca arar durur, padişah ona mal ve para gönderiyordur. Yeter ki aradığını bulsun. Ama adam aramasından hiçbir sonuç alamamıştır. Artık bıkmış, yorulmuştur. Geri dönmeye karar verir. Adam hem ağlıyor hem de gidiyordu. Yolda adını, ününü duyduğu bir şeyh vardı. Adam umutsuz bir şekilde varayım, huzuruna gideyim. Belki bana yardımcı olur der. Yağmur gibi gözyaşı dökerek şeyhin yanına gelir. Efendim, bana acı ve yardım et. Çok çaresizim der. Şeyh, derdini söyle bakalım, ne istiyorsun, ne istedin de ulaşamadın diye sorar. Adam, efendim, padişah beni bir ağaç bulmakla görevlendirdi. Eşi az bulunur bir ağaç varmış. Onun meyvesi insana ölümsüzlük veriyormuş. Yıllarca aradım ama insanların alaycı bakışlarından, aşağılamalarından başka bir şey bulamadım. Derdim bu der. Şeyh güler ve sen şimdi bu ağacı mı arıyorsun der. Adam evet efendim der. Şeyh ona asaf gönüllü adam. O senin aradığın bilgi ağacıdır. Bilen kişinin bilgisidir. Sen yanlış yola girmişsin. Git padişaha söyle, bilgiye ve bilgiliğe sahip çıksın der. Şaşkın adam şeyhin yanından sevinçle kalkar ve hemen durumu padişaha anlatmak için yola koyulur. Evet sevgili gönül dostları, insanın fıtratında ebediyen yaşama duygusu vardır. Bunun için de çağlar boyunca hep ölümsüzlüğü aramışlardır. Kimileri için bu hikayemizdeki gibi ölümsüzlük ağacı, kimileri için de bu hayat çeşmesi olmuştur. Ama çok az insan bu ölümsüzlüğün hikayemizdeki şeyhin dediği gibi bilgi olduğunun farkına varmıştır. Evet, bugün bilgiden, ilimden bahsedeceğiz. İlim nedir? İlim ve bilim arasında fark var mıdır? İlim sözcüğü Arapçada ilm kökünden gelmektedir. İlim şu an bilinenleri öğrenmek, bilim ise araştırmak, yeni şeyler bulmak anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de 1935 yılına kadar ilim kelimesi ile bilim kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır. Günümüzde bilim kelimesi deney ve gözleme konu olabilecek, konusu maddi ilimler olan pozitif ilimler için kullanılmıştır. Dini ilimlerin konusuna ise kainatla beraber zahiri batını bütün duygu ve hissiyatlar, aynı zamanda maddenin ötesinden haber veren vahiy ve ilhamlar girer. İlim kelimesi daha çok manevi ve dini sahaların bir terimi olarak kullanılır. İlim ile bilim arasında böyle bir nüans olabilir. Peki insan ilmi nasıl elde eder? Biraz bunun üzerinde konuşalım. İnsan dünyaya hiçbir şey bilmeden gelir. Diğer canlılar ise bu dünyada ne yapacağını, hayatına ait her bilgiyi sanki başka bir alemde öğrenmiş, gelmiş gibidir. İnsan hayata gözlerini açtığı andan itibaren onun için bir öğrenme süreci başlamıştır. Bilgi bizler için hayatı öğrenmemiz, ideallerimizi hayata taşımamız ve geleceğe emin adımlarla yürümemiz için sahip olmamız gereken temel bir ihtiyaçtır.
İmam-ı Gazali, insanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilim iledir, güç ve kuvvetiyle değildir. Çünkü deve insandan daha kuvvetlidir, irilik bakımından da üstün değildir. Çünkü fil insandan daha iridir, cesaret bakımından da üstün değildir. Çünkü aslan insandan cesurdur. Şu halde ilim çok üstün bir vasıftır der. Kitaplar sessiz öğretmenlerdir der bir düşünür. Canlı, cansız her varlık bir kitaptır. Bunun için Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emir oku emridir. Zira kitap ancak okunur. Buna göre insan okuyacak, okudukça anlamaya çalışacak, zaman zaman yanlış anlayacak, hatalar yapacak ve hatasından öğrenecektir. Bir insanın insanlığı öğrenip öğretmek ve başkalarını aydınlatmakla ortaya çıkar. Abdullah bin Ömer, ilim üçtür. 1. Allah'ın konuşan kitabı yani Kur'an-ı Kerim. 2. Peygamberin sünneti. 3. Bilmiyorum sözüdür diyor. Hak dostunun birine sormuşlar alim kimdir diye. O da bildiğini bilendir demiş. Ya arif kimdir diye sorduklarında ise bilmediğini bilen demiştir. Bu iki söz birbirini ne kadar güzel tamamlıyor. Oku emriyle nazil olmaya başlayan Kur'an, bizden kainat kitabının ve ayrıca bir kitap gibi insanın okunmasını ve bu kitapların okunmasında bize rehberlik yapan Peygamber Efendimiz'i tanımamızı ister. İnsana düşen vazife bu her iki kitabı okuyarak yaratılış gayesini anlaması ve bu gaye doğrultusunda yaşamasıdır. Her insan kendisine ben neyim, nereden geldim, neye varım, nereye gidiyorum sorularını sormalı ve kainattaki bu sırları keşfetmeye çalışmalıdır. Bu da ancak ilimle, öğrenmekle olur. İlim dinden ayrı değildir. İslam ilimleri ikiye ayrılır. Akli ilimler, nakli ilimler. Fizik, kimya, matematik gibi tecrübi ilimlere akli ilimler denir. Tefsir, kelam, hadis, fıkıh gibi ilimlere de nakli veya dini ilimler denir. Peygamber Efendimiz, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlmin bulunmadığı yerde Müslümanlık kalmaz diyor. İlim ve dini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Albert Einstein, dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır demiştir. William James ise ilim insanlığa telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkların tedavi çarelerini verdi. Din de fertlerde ruhi sükuneti ve ahlaki muvazeneyi temin eder. İlim ve din kainatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakiki iki anahtardır. İnsan ilimden istifade eder fakat din ile yaşar diyor. Dini dikkate almayan bilim adamları benlik bataklığına gömülürken, ilmi dikkate almayan din adamları da yobazlaşmışlardır. Kur'an'da denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Allah'ın ilmini yine de yazamazlar diyor. Bizim ilmimiz Allah'ın ilminden sadece bir parçadır. Allah peygamberlerini sadece mucizelerle değil, ilimle de desteklemiştir. Her birisine ayrı ilim öğretmiştir. Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini öğretmiştir. Bu ilmin başlangıcıdır. Yusuf Aleyhisselam'a rüyaları yorumlama ilmini, Davud Aleyhisselam'a demiri işleme ilmini, Süleyman Aleyhisselam'a kuşların dili ve cinlere hükmetme ilmini, İsa Aleyhisselam'a ise tıp ilmini vermiştir. Hazreti Ali, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun fakat ilim seni korur. Mal harcanmakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır diyor. Muaz bin Cebel ilmin önemini şu sözlerle anlatır. İlim öğrenin çünkü Allah için ilim öğrenmek Allah'a karşı bir tazim yani saygı. İlim peşinde koşmak ise bir ibadettir. İlmin müzakeresi tesbih, ilim konusunda konuşmak cihat, bilmeyenlere öğretmek sadaka, ilmi layık olanına bolca okutmak Allah'a yakınlık vesilesidir. Çünkü ilim helal ve haram yollarını bildiren, cennetlerin yollarını aydınlatan bir kılavuzdur. İlim ıssız yerlerde
yalnızlığı gideren bir dost, gurbette arkadaş, halvette sohbetçidir. İlim darlıkta, kolaylıkta bir kılavuzdur. Düşmanlara karşı silahtır. Dostlar katında süstür. İlim sayesinde Allah bazılarını yükseltir, onları hayır yolunun öncüleri ve liderleri yapar. Peşlerinden gidilir, yaptıkları yapılır, görüşlerine başvurulur. Melekler onların dostluğuna özenir, kanatlarıyla onları okşarlar. Yaş ve kuru ne varsa denizdeki balıklardan karadaki canavarlara ve sair hayvanlara varıncaya kadar her şey bilginler için mağfiret dilerler. Zira ilim cehalete mukabil gönüllere hayat bahşeder, karanlığa karşı gözlere ışık saçar. Kul ilim sayesinde seçkinlerin mertebesine yükselir, dünya ve ahirette yüce derecelere ulaşır. İlim konusunda düşünmek oruca, mütalası da gece namazına denk olur. Akraba hukuku ilimle tanınır. Helal ve haram onunla bilinir. İlim amelin önderidir. Amel ilmin peşinden gider. İlim iyi kimselere nasip olur. Bahtsızlar ondan mahrum kalır der. Peygamber Efendimiz ilmi teşvik etmiş, ilmin nafile ibadetten daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bir hadisinde ya ilmi öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyici veya bunları seven ol, yoksa helak olursun buyuruyor. Bir başka hadisinde bir alimin yanına oturarak 1 saat ilimle meşgul olması bir abidin 70 yıl ibadetinden hayırlı olabilir der. Bazı insanlar öğrenirsek yapmak zorunda oluruz, İnsan bilmediğinden mesul olmaz diye düşünüyorlar. Halbuki bir hadiste işlenen bir günah alime 1, cahile 2 olarak yazılır. Alim günahı için azap olunur, cahil ise hem günahı hem de öğrenmediği için azap olunur buyuruluyor. Bir de günümüzde öğrenmek için o kadar fazla imkan var ki insanlar internette istediği bilgiye anında ulaşabiliyor. Bu ise insanların ben bilmiyordum deme bahanesini elinden alır. İnsan öğrenmekle ve öğrendiğiyle amel etmekle sorumludur. Peki insan ilimden istifade edebilmek için nelere dikkat etmelidir? İlk önce niyetini düzeltmeli ve cahillikten, bilgisizlikten kurtulmayı düşünmelidir. Allahu Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor bir ayette. Elde ettiği ilimle başkalarına faydalı olmayı düşünmelidir. Bir hadiste insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurulmaktadır. Öğrendikleriyle amel etmeye çalışmalıdır. Çünkü amelsiz ilim sahibi insanları Kur'an-ı Kerim kitap yüklü eşeklere benzetiyor. İlim öğrenmekten maksat Allah'ı tanıyıp onun rızasını kazanmak olmalıdır. İlim öğrenirken sabırlı olmalıdır. İbni Abbas'a bu ilmi ne ile elde ettin diye sorduklarında İbni Abbas darlıkta, genişlikte sabretmekle, soru sormakla ve yorulmayan bir azimle diye cevap vermiştir. Kısacası okumayıp cahil kalan milletler devamlı sömürülmeye mahkum kalmışlardır. Çağımızda bilgiye hükmedemeyen, onun nimetlerinden faydalanamayan ve bilgiyi araç olarak kullanamayan milletler bilgi toplumlarının sömürgesi olmaya devam edeceklerdir. En acısı da bir müminin kendisini ve bütün kainatı yoktan yaratan Allah'ı başkalarına anlatacak kadar bilgisinin olmamasıdır. Evet, insan sürekli içinde bulunduğu zamanı değerlendirmeye çalışmalıdır. Çok güzel bir söz var. Sen zamanını kendi istediklerinle doldurmazsan bir başkası senin zamanını kendi istedikleriyle doldurur diyor. Kendimize şimdi değilse ne zaman demeliyiz? Evet, yarını bugünle satın al diyen ne güzel demiş. Bizim bugünümüz yarınımızın sermayesi. Şu hayat yolculuğunda sermayemizi nereye harcadığımıza dikkat etmeliyiz. Peygamber Efendimizin hadisiyle bitirelim. Ya ilim öğrenen ol, ya ilim öğreten, ya dinleyen ya da seven ol. Bunların dışında olursan helak olursun.
Allah hepimizi ilim öğrenen ve ilmiyle amel edenlerden eylesin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dosta kalın.